Saygıdeğer izleyicilerim, bakın Avrupa artık eski Avrupa değil. Bunu net olarak söyleyebiliriz, gözlemleyebiliriz. Ancak Avrupa'nın sosyal devlet politikasının da bir an önce değiştirilmesi gerekiyor. Vatandaşlara ödenen sosyal yardımlar artık yetmiyor arkadaşlar. Bakın doğalgaza, elektriğe son bir yıl içerisinde ikisinin ortalaması en az %100 oranında zam yapıldı. Gıda ürünleri ne diyoruz? Son bir yıl içerisinde en az marketlerde, çarşılarda, pazarlarda %20 fiyatları arttı. Ama sosyal yardımlar hiçbir şekilde artmak bilmiyor. Şunu yine net olarak söyleyebilirim. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapılacak olan sosyal yardımlara hiçbir şekilde zam yapılmayacak. Çünkü koronavirüs döneminde gerileyen ekonomileri bir şekilde 2019 öncesine getirebilmek için bunu bahane edecekler ve koronavirüsle ilgili olarak hiçbir şekilde vatandaşa zam yapmayacaklar. Yine göreceksiniz vatandaşa, özellikle de esnaflara ödenen bu koronavirüs tazminatlarını da geriye alacaklar. Nitekim pek çok kişiye Avrupa'nın değişik ülkelerinde esnaflara ödenenler mektup yazılarak ne zaman ödeyeceksiniz diye soruluyor. Evet, önümüzde daha zorlu en az 3 yıl var arkadaşlar. 3 yıldan önce ekonominin eski seviyesine ulaşması maalesef mümkün değil. Bunları üzülerek söylüyorum ama Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın bunu bilmesi, ona göre adım atması gerekiyor. Bakın değerli izleyicilerim, eskiden yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız belki de yılda 2 kez Türkiye'ye gidebiliyordu. Ama şu anda bunu söylememiz çok zor. Tabii ki ekonomik olarak özellikle serbest çalışanlar, iş yeri olan vatandaşlarımıza Allah daha çok versin. Onlar için bu söylediğim çoğu oranda geçerli değil ama sabit bir maaşla işçi olarak çalışan pek çok vatandaşımız için sıkıntı daha da büyük. Yandık, bittik demiyorum ama hiçbir şey artık eskisi kadar kolay olmayacak. Bakın Merkel 16 yıl boyunca Almanya'yı yönetti, şimdi gidiyor. Geriye doğru baktığım zaman Merkel'in çalışanlara ne kadar fayda sağladığını sorduğumda cevap maalesef hiç de iç açıcı değil. Bu da bize gösteriyor ki önümüzdeki yıllarda Almanya'nın sosyal yardım politikası ya da vatandaşa yardım politikası değişmeyecek. Değerli izleyicilerim, bakın emeklilerden örnek vereyim size. Emeklilerin almış oldukları maaşlar önümüzdeki yıl itibariyle düşecek. Çünkü emeklilerin gelir vergisi arttırılacak. Emekliler zaten büyük bir geçim sıkıntısı içerisindeyken, almış oldukları bu sosyal yardımlarla ayakta dururken görüyoruz ki emeklilerin sırtına yeni bir vergi yükü daha ekleniyor. Değerli izleyicilerimiz, sosyal yardımlar olmasa emeklilerin geçinebilmesi, ay sonunu getirebilmesi gerçekten mümkün değil. Kiralara baktığımızda özellikle de büyük şehirlerde geçen yıla oranla kiraların en az %25 oranında arttığını görüyoruz. Büyük şehirler, sanayi kentleri ya da öğrenci kentlerinde ev bulabilmek neredeyse mucize oldu. Bu söylediğim Avrupa'nın hemen hemen tüm kentleri, tüm ülkeleri için geçerli. Avrupa'da büyük bir konut sıkıntısı var. Ev sıkıntısı var. Merkel'den yine örnek vermemiz gerekirse 16 yıl boyunca iktidarda kalan Merkel, Avrupa'nın en büyük ülkesi olan Almanya'nın konut sorununu çözemedi. Bakın eskiden vatandaş bundan 2 yıl önce bir şekilde ev sahibi olabiliyordu ya da ev sahibi olmasa da aynı kirayı yıllarca ödeyebiliyordu. Şu anda Avrupa'da, Almanya özellikle konut fiyatlarının %50, %60 oranında arttığı bir ülke haline geldi. Talep çok ama ev yok. Bunun yanı sıra koronavirüs döneminde bir zam modası başladı. Her şeyin fiyatı neredeyse %50 oranında arttı. Evet, ev sahipleri kendilerine teklif sunan kiracılar ya da evini satmak istiyorsa evini satın almak isteyenlerin tekliflerini önüne koyuyor. En yüksek hangisi veriyorsa bir şekilde ona evini satıyor ya da kiraya veriyor. Yani ev sahipleri için şu anda bayram diyebiliriz ama bununla ilgili de
mutlaka sosyal bir devlet olduğunu iddia eden Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Hollanda ya da diğer Avrupa ülkelerinde devletin buna el atması gerekiyor. Çalışanlar kaderiyle baş başa bırakılmış vaziyette. Evini boşaltmak zorunda olan ya da başka bir yere bir şekilde bir nedenle taşınmak zorunda olan, yeni bir ev tutmak zorunda olan insanların durumu maalesef hiç de iyi değil. Bu konuyla ilgili olarak çok sayıda Emekli TV'nin Facebook hesabına ya da bizim diğer sosyal medya hesaplarımıza sorular alıyoruz, yorumlar alıyoruz ya da videolarımızın altına çok sayıda vatandaşımız görüşlerini yazıyor. Bunların hepsini ben tek tek okuyorum. Maalesef tablo her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Hep şunu söylüyorum. Biz Türkiye ile falan Avrupa'yı kıyaslamıyoruz. Zaten kıyaslamak doğru olmaz. Türkiye'nin ekonomisi ortada, Avrupa'nın ekonomisi ortada. Bunları da özellikle Türkiye'de bizi izleyen vatandaşlarımıza söylüyorum. Artık bizim gurbetçilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız eskisi kadar rahat değil. Pek çok Türkiye'de yaşayan vatandaşımız Avrupa'da yaşayan ya da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı havadan para topluyor ya da havadan para kazanıyor olarak görüyor. Özellikle de bu sözüm onlara artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiç kimse havadan para toplamıyor. Gece gündüz çoluk çocuğuyla beraber alın teri dökerek karanlıkta gidip karanlıkta evine dönüyor pek çok insanımız. Yani para kazanmak öyle dışarıdan göründüğü gibi, Türkiye'den bakıldığı gibi değil. Evet, Euro şu anda 11 lirayı geçmiş vaziyette. Değerli mi? Evet, çok değerli Euro Türkiye'de. Ama Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız harcamalarını Avrupa'da yapıyor. Avrupa'da siz bir örnek verelim. Siz ekmeği Türkiye'de 2 liraya alırken Avrupa'daki vatandaşımız da 1 euroya alıyor. Bundan pay biçin. Bir paket sigara şu anda 13-14 euro en az değerli izleyicilerim Avrupa'da. Yani vatandaş euro kazanıyor ama euro da harcıyor. Zaten Türkiye ile Avrupa'yı kıyaslamak, tekrar ediyorum, doğru bir yaklaşım değil. Avrupa ülkelerinin pek çoğu dünyanın en büyük ekonomileri, en gelişmiş teknolojileri, refah düzeyi en yüksek ülkeler. Ama biz Türkiye'yi kalkıp bu ülkelerle karşılaştırırsak doğru bir yaklaşım olmayacağı düşüncesindeyim. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız bu konuyla ilgili ne düşünüyorlar? Sizlerden ricam bu videomuzun altına lütfen görüşlerinizi belirtin. Bu konuyla ilgili de varsa sorularınız lütfen videomuzun altına yazmanızı sizlerden rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bizlerin daha fazla insana ulaşması için sizin videolarımızı beğenmenizi bekliyoruz. Eğer kanalımıza da hala abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı sizlerden rica ediyorum.